birleştireceğimiz bir motif kalmadı. Tüm parçaları birleştirdik. Lastik örme kısmına geçiyoruz. Öncelikle bedenden bir sıra ikili trabzan geçeceğiz. Tüm zemini düzelteceğiz. Burada birleşim yerleri var. Oraları düzelteceğiz. Onun üzerine lastik örmeye başlayacağız. Ben her zaman ikili trabzan örmeye örgünün görünmeyen bir yerinden başlıyorum. Diğer örgülerde yaptığım gibi örgünün arkasından, sırt bölümünden örmeye başlıyorum. Sonrasında lastik örerken üst sıralara 3 zincir çekerek çıkacağız. Bu 3 zincir noktası arkada kalsın istiyorum. İstediğiniz her yerden başlayabilirsiniz. Ben her zaman örgünün arkasına başlıyorum. Hangi örgüyü yaparsam yapayım. Örgüyü önüme aldım. Burası örgünün etek kısmı, sırt kısmı. Buradan ikili trabzan çıkarmaya başlıyorum. Yine 3,5 milim tığ kullanıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doluyorum. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Mesela buradaki herhangi bir üçlü grubun ortasından başlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alıyorum. İlmeği de arada gizliyorum. Öncelikle ikili trabzan çıkaracağız ki zemini düzeltelim. Üzerine düzgün bir lastik örebilelim. Yapacağım işlem aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapmak. İstediğimiz herhangi bir yerden ikili trabzan örmeye başladık. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Burada değişen bir şey yok. Birleşim yerlerini düzelttiğimizde örgümüz lastiğe hazır hale gelmiş olacak. Köşeye kadar geldim. İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yaptım. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerinin tam ortasına, yine köşelerin birleşim yerine bir tane ikili trabzan yaptım ve köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Köşelere, köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve birleşim yerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde tüm zemini düzeltiyoruz. Bir tane daha birleşim yerini göstermek istiyorum. Tüm örgüyü bu şekilde dolanacağız. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Birleşim yerlerinde köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine, tam köşelerin birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan. Yine bir motifte ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yaparak devam ettim. Burada köşeye geldim. Köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarla geçmiş oluyoruz. Şimdi köşeye kadar gelelim, eteğe kadar gelelim. Sırtta herhangi bir yerden örmeye başladık bu şekilde. Köşeye kadar geldik. Etek ucunda 2 zincirlik boşluğa kadar geldik. Şimdi size 2 tane örnek göstereceğim. Hangisini yapmak istiyorsanız köşeyi o şekilde geçeceksiniz. Bu hırkanın da fotoğrafını göstereyim size. Buradaki altıgen hırkada yaptığım gibi. Köşe oval şekilde gelsin istiyorsanız buradaki 2 zincirlik köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Bu şekilde oval bir görüntü istiyorsanız köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Oval isteyenlerin işi daha kolay. Sonrasında üzerine istedikleri kadar bir önden bir arkadan alarak lastik yapacaklar. Burada size papatya hırka anlatmıştım. Buradaki gibi köşeli bir etek istiyorsanız o zaman ne yapacağız? Şimdi de köşeli olanı anlatacağım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapacağız. Oval istiyorsanız 3 tane yapıyorsunuz. 3 tane ikili trabzana geçiyorsunuz. Köşeli istiyorsanız şu an benim yaptığım gibi yapıyorsunuz. Etek ucunda 2 zincirlik köşe boşluğundayız. Oval mi olsun, köşeli mi olsun ona karar verdiniz. Oval olsun istiyorsanız 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz buraya. Biz köşeli yapacağız şu an. Köşeli yapmak için yapıyorum. 2 zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve aynı yere
2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane etek ucumuz var. İkisine de aynı işlemi yapacağız. Sonra yukarı doğru yine sırtta yaptığımız gibi ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Birleşim yerlerine köşeye bir tane ikili trabzan, birleşim yerine bir tane ikili trabzan ve köşeye bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu şekilde enseye doğru çıkıyoruz. Ensede yine beraber ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Etek ucumuz da bu şekilde. Başlayanlar kendilerini kontrol etsin lütfen. Sırttan örmeye başlamıştık. Etek ucuna köşeli yapacağımız için 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptım. Kavisli yapacaklar. Sadece 3 tane ikili trabzan yapıp yukarı doğru örmeye devam ediyorlar. Yukarı doğru devam ettik. Birleşim yerlerine artık geçmeyi biliyoruz. Enseye kadar geldik. Burada ensede lastik ördüğümüzde üst üste bir görünüm olmasın diye burada toplama işlemi yapacağız. Burası bizim ensemiz, artık yukarı doğru geldik. Burada köşe boşluğumuz var ve motiflerin birleşim yeri var. Köşe boşluğuna batacağız, motiflerin birleşim yerine batacağız ve ensedeki motifin köşesine batacağız. 3 yere batarak toplama işlemi yapacağız. Bunu önlük süveterlerde de yaptık. Yeleklerde de yaptık biliyorsunuz. Bazı örgüler bunu gerektirebiliyor. O yüzden toplama işlemiyle oraya kavis vereceğiz. Tığın başına doladım. Buradaki köşe boşluğuna girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Buradaki ortadaki köşenin üzerinde birleşim yeri var, görüyorsunuz. Oraya girdim. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Üçünü tığda bıraktım. Ve artık ensedeki motifin köşe boşluğuna giriyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Kalan 4 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonra yine trabzanların üzerine trabzan yaparak devam ediyorum. Bir üst sırada artık lastik ördüğümüzde oranın nasıl güzel bir kavis aldığını göreceksiniz. Özellikle eli gevşek olanlar ya da fazladan trabzan çıkartanlar böyle lastikte sorun yaşayabiliyorlar. O yüzden bu ikili trabzan sırasını güzel şekilde yapıyoruz ki sonrasında lastiği sökmek zorunda kalmayalım. Ensedeki bir motifi yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan örerek geçiyorum. Diğer tarafta da aynı toplama işlemini yapacağız. İp sürekli güllere takılıyor, o yüzden şöyle biraz alacağım. En son ikili trabzanın üzerine de ikili trabzan yaptım. Toplama işlemi yapacağız. Ne yapıyorum? Buradaki ensedeki köşe boşluğuna batıyorum. Buradaki birleşim yerine batıyorum ve artık yukarıdan aşağıya doğru inerken buradaki köşe boşluğuna batıyorum. 3 yerde toplama işlemi yapıyoruz. Tığın başına doladım. Köşe boşluğuna girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çektim. İkisini tığda bıraktım. Tığın başına doladım. Buradaki birleşim yerine giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İkisini aldım. 3'ünü tığda bıraktım. Ve köşeye giriyorum. Tığın üzerinde 5 ilmek var. İkisini birlikte aldım. 4'ünü birlikte aldım. Oradaki 3 trabzanı teke düşürmüş olduk. Bir üst sırada onu tek bir trabzan gibi öreceğiz. Ve orayı toplamış olacağız. Güzel bir kavis vereceğiz. Ön ve arka lastiklerimiz olacak. Lastiklerimiz üst üste binmemiş olacak. Şimdi enseyi de size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an lastik örmediğimiz haliyle bile ne kadar güzel bir kavis aldı. Ben buranın her birinden bir tane trabzan çıkarsaydım fazladan trabzan olacaktı ve lastiklerim üst üste görünecekti. Şimdi yukarıdan aşağıya kadar devam ediyoruz. Köşeye kadar geliyoruz. Kavisli isteyenler ne yapıyor? Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorlar ve örmeye devam ediyorlar. Biz ne yapıyoruz? Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde köşeyi geçelim ve sırtta başladığımız yere kadar gelelim. Artık ikili trabzan sırasını bitireceğiz.
Zeminimizi düzelteceğiz. Onun üzerine artık istediğimiz sıra sayısı kadar lastik örebiliriz. Lastik kalınlığı sizin zevkinize kalmış. Sonrasında gösterdiğim gibi istediğiniz sıra sayısı kadar üzerine lastik öreceksiniz. İlik açmak istiyorsanız ilik açacaksınız. Sonra kollara geçeceğiz ve hırkayı bitireceğiz. Şimdi sırtta başladığımız yere kadar gelelim. Şöyle geniş açıdan da göstermek istiyorum. Sırttan örmeye başlamıştık. Etek ucuna kadar geldik. Etek ucunu istediğimiz gibi yaptık. Yukarı kadar geldik. Ensede iki tarafta toplama işlemi yaptık. Yukarıdan aşağıya kadar geldik. Yine etek ucunu geçtik. Sıra sonuna kadar ikili trabzan örmeye devam ettik. Şimdi artık üzerine istediğimiz kadar lastik örebiliriz. Zemini düzelttik. Sonrasında artık önünü ne kadar kapatmak istiyorsanız zevkinize bağlı olmak üzere lastik sırasını örebilirsiniz. Sadece lastik ördüğünüzde artık üzerinize deneyin. Enseyi de çok fazla daraltmamaya çalışın. Yani çok fazla sıra sayısını yapıp da ensenizi de küçücük bırakmayın. Başladığımız yere kadar geldik ikili trabzanlarla. En son trabzan üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Artık lastik örmeye başlayabiliriz. Öncelikle sıra sonumuzu şu şekilde yapalım. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine geliyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. İkili trabzan sırasını örmeyi bitirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Lastik örerken bir üst sıraya hep 3 zincir çekerek çıkacağız. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Lastik örerken de ikili trabzanlar örüyoruz. Tek fark eden lastik görünümü verebilmek için bir trabzanı önden bir trabzanı arkadan alıyoruz. Bu 3 zinciri bir tane ikili trabzan ve arkadan aldığım lastik olarak kabul ediyorum. 2 tane ön lastiğin arasında kalsın sıra sonunda ve çektiğim 3 zincir çok belli olmasın. 3 zincirle başladık, tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alarak örüyoruz. Ön lastik olarak örüyoruz. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalacak demek. Sağ taraftaki boşluğundan giriyorum. Diğer boşluğundan çıkıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Lastik örerken de ikili trabzan yapacağız. Tığın başına doladım. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Arkadan almak demek trabzan tığın arkasında kalacak demek. Arkadan girdim. Yine bu taraftaki boşluğundan girdim. Sağdan girdim. Diğer boşluğundan çıktım. İpi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Arkadan aldım. Bir sonrakini önden alıyorum. Trabzan tığın önünde ve ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Trabzan tığın arkasında ve ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini önden aldım. İkili trabzan yaptım. Bir sonrakini arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Örgüyü bilenler bunu zaten biliyordur. Yeni başlayanlar için bir kısmını böyle yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyecek. Öncelikle görünümünü şöyle göstermek istiyorum. Önden aldığımız trabzan hırkanın önünde görünüyor. Arkadan aldığımız trabzan arka tarafta görünüyor. Bu şekilde boşlukta görünüyor. Önden aldığım bir sonrakini arkadan alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakini önden alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir arkadan alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir önden alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir bütün hırkada yapacağımız işlem bu. Şimdi etek ucuna kadar gelelim. Kavisler için ben bilgi vereceğim. Onlar artık örgüleri bitene kadar, bedendeki lastik bitene kadar aynı şekilde örecekler. Onların değişen herhangi bir şey yok. Önden arkadan alarak örecekler. Buradan örmeye başladık. Etek ucuna kadar geldik. Etek ucunda 3 tane ikili trabzan yapanlar, kavis yapanlar yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorlar. Biz köşeli yapanlar ne yapacağız? En son ördüğümüz trabzan ön lastik olarak kalmalı. En son ördüğümüzü ön lastik olarak örüyoruz. Burada benimki denk geldi. Diğer hırkalarda denk gelmiyor bazen. O zaman ne yapıyorum? Arka lastik olarak kaldıysa ön lastiğe denk getirmek için böyle 6-7 tanesini söküyoruz. En son ön lastikte bırakıyoruz. Denk gelmeyenler bu şekilde yapacaklar. En son ön lastikte bıraktınız, tığın başına doladınız. Sonraki iki trabzanı arka lastik olarak örüyorsunuz. Sonraki iki trabzan alıyorsunuz.
Tığın başına doladım. 2 tane trabzan alacağım ama birinin ipinden biraz alıyorum. Birinin ipinden biraz alıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzandan da birer ip alarak 2 trabzanı da birbirine sıkılaştırmış oluyorum. Sanki tek bir trabzanmış gibi görünüyor. Artık siz yine önden arkadan örmeye devam ettikçe son trabzanınızı ön lastik olarak ördüğünüzü göreceksiniz. Denk gelmeyenler bu şekilde en son ön lastikle bırakıyorlar. Sonraki 2 trabzanı birlikte alıyorlar. Birinin ipinden biraz alıyorsunuz, birinin ipinden biraz alıyorsunuz. Bu sayede de birbirine yakınlaşmış oluyorlar, sıkışmış oluyorlar. Bu diğer etek ucunda da denk gelmeyebilir, sıra sonunda sırtta da denk gelmeyebilir. Yine aynı işlemi yapacağız. Büyük örgülerde bunu denk getirmemiz biraz zor. Benimki denk gelmişti şansa, şimdi etek ucuna kadar örüyorum. En son trabzan kaldı. Onu da ön lastik olarak örüyorum. Köşeye yapacağımız işlem bizim de değişmeyecek aslında. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 2 zincirlik köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada böyle denk gelmeyen ön lastikleri denk getireceğiz. Biz de üst sıralarda artık herhangi bir denk getirme işlemi yapmadan zemini düzelttiğimiz için istediğimiz kadar lastik örebileceğiz. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine önden arkadan örmeye devam ediyorum. Önden alarak başlıyorum. Bir sonrakini arkadan alıyorum. Önden alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadan alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Artık işlemimiz hiç değişmeyecek. Herhangi bir şey denk getirmeye çalışmayacağız. Önden alacağız, arkadan alacağız. Önden alacağız, arkadan alacağız, önden alacağız. Gördüğünüz gibi son trabzan hep ön olarak denk gelecek artık. Şimdi bu şekilde diğer etek ucuna kadar devam ediyoruz. Ense kısmını da şöyle söylemek istiyorum. Burada 3 tane trabzanın toplama işlemi yapmıştık. En son ön lastik yaptım. Sırasıyla ne denk geldiyse burada ön lastik yaptım. Buradaki üçünü tek bir trabzanmış gibi arkadan alıp örüyorum. Ve arka lastik yapıyorum. Yine önden arkadan örmeye devam ediyorum. Siz de buraya kadar geldiniz. Burası sizde en son arka lastik mi kaldı? O zaman da siz de bu üçünü önden alıp örersiniz. Yani burayı önden arkadan almanız fark etmiyor. Sırasıyla önden arkadan alarak örüyoruz. Ben en son ön lastik ördüm. Buradaki toplama yerindeyim. Üçünü birden bu şekilde alıyorum. Üçünü teke düşürmüştük çünkü. Ve tek bir trabzanmış gibi arka lastik olarak örüyorum. Sonra yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Kavis verebilmek için teke düşürmüştük orada. Onu da tek bir trabzanmış gibi, sizde ön lastik olarak denk geldiyse ön lastik olarak, ben de arka lastik olarak denk geldi, arka lastik olarak ördüm. Şimdi bir diğer toplama yerimizi örelim. Burada da yine toplama yaptığım yere kadar geldim. Bu sefer de ön lastik olarak denk geldi. En son arka lastiği yaptım. Burayı da ön lastik olarak örüyorum. Üçünü birden bu şekilde aldım ve ön lastik olarak örüyorum. Yine bir arkadan bir önden devam ediyorum. Etek ucuna kadar bu şekilde devam edebiliriz. Enseyi beraber geçtik. Yukarıdan aşağıya kadar geldik. Etek ucundayım. Etek ucunda bu tarafta benim denk gelmedi. En son arka lastik olarak kaldı. Diğer tarafta size gösterdiğim şeyi burada kendim yapacağım. Buradaki en son trabzanın ön lastik olarak örülmesi gerekiyor ama arka lastik olarak denk geldi. Ne yapıyorum? Buradan 6-7 tanesini söküyorum. En son ön lastikte bırakıyorum. Tığın başına doladım. Sonraki ikisini arkadan alıp öreceğim. Ama bir tane trabzanın ipinden biraz alıyorum. Diğerinden biraz alıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Hem iki trabzanı birbirine yaklaştırmış oluyorum. Bu şekilde de ikisini arkadan alarak
en son trabzanı ön lastik olarak örmüş oluyorum. Şimdi örerken göreceksiniz. Bu oturtmayı diğer sıralarda artık yapmayacağız. Önden arkadan alarak örmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz önce arka lastikti, şimdi ön lastik olarak denk geldi. En son trabzanı ön lastik olarak ördüm. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve yine önden ve arkadan örmeye devam ediyorum. Köşeyi ördükten sonra önden ve arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Sırttaki başladığımız yere kadar geliyoruz. Tekrar bir üst sıraya çıkacağız. Lastik örme işlemimiz artık hep aynı. İlmek açmak isteyenler için ilmek nasıl açacağız bu sırada onu göstereceğim. Sonrasında artık hızlıca ilerleyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. En son lastiğimiz ön lastik olarak denk gelmeli. Benim yine burada denk gelmedi. Buradaki iki trabzanı arkadan alarak ördüm ve ön lastik olarak denk getirdim. Gördüğünüz gibi zaten arkadan 2 tane aldığımızda öyle belli olmuyor. Son trabzanı da ön lastik olarak ördük. Artık birinci sırayı bitirebiliriz. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Üçüncü zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Bir üst sıra için yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artık önde olanı önden, arkada olanı arkadan alıp örüyorum. İşimiz artık çok kolay. Önde gördüğüm trabzanı önden alıp öreceğim. Arkada gördüğüm trabzanı arkadan alıp öreceğim. Önde olanı önden alıp örüyorum. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. İkinci lastik sıramıza başlamış olduk. Artık etek uçlarında da herhangi bir şey denk getirmeyeceğiz ya da burada sırtta herhangi bir şey denk getirmeyeceğiz. Birinci lastik sırasında tüm ön ve arka lastikleri artık düzenledik. İstediğimiz sıra sayısı kadar üst üste örebiliriz. Lastik görüntümüz de bu şekilde. İkinci sırada da yine köşeye kadar geliyoruz. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ben bu sırada ilk açmayı göstereceğim. Siz ilk açmayacaksınız. Yine sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Ben lastiği 4 sıra örüyorum. Genelde birinci sırasını bu şekilde etek ucunu ve sıra sonlarını düzenliyorum. İkinci sırada ilik açıyorum. Üçüncü sırayı örüyorum. Dördüncü sırada artık etek ucunda bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yaparak lastik sıramı bitiriyorum. Şimdi etek ucuna kadar geleyim. Etek ucuna kadar geldim. Zaten düzeltmemizi yapmıştık bir alt sırada, o yüzden en son lastik ön lastik olarak yine örüldü. Köşeye ne yapıyoruz? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Biz köşeli yaptığımız için böyle yapıyoruz. Kavisli yapanlar önden arkadan alarak lastik örmeye devam edecekler. Köşeyi yaptım. Yine ön lastikle başlıyorum ve devam ediyorum. Artık ilik açmak istediğim yere kadar geliyorum ve iliğimi açıyorum. İlik açmak istediğim yere kadar geldim. İlik açmak istediğiniz yerde en son ön lastikte bırakıyorsunuz. En son ön lastik yaptınız. Arada bir zincir çektiniz. Tığın başına doladınız. Arka lastiği örmeden geçiyoruz. Ön lastiğe ön lastik yapıyoruz. Arkadaki arka lastiği bir zincirle geçmiş olduk ve burada bir zincirlik bir ilik açmış olduk. Şimdi bir sonraki ilik açacağımız yere kadar önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Siz de kendi hırkanızın boyunu büyüttüyseniz kaç tane açmanız gerekiyorsa hep aynı işlemi yapacaksınız. İlk yaptığımız iliği buraya açtık. Şimdi ikincisini yapacağım yere geldim. Yine buradaki gülün ortasına denk getiriyorum. En son ön lastik yaptım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Arka lastiği örmeden geçiyorum. Buradaki bir sonraki ön lastiğe ön lastik yapıyorum. Yine önden arkadan alarak örmeye devam ediyorum.
Kaç tane açmak istiyorsanız bu şekilde siz de iliklerinizi açın ve artık sıra sonuna gelebilirsiniz. Şurada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bir sıra lastik sırası ördük, etek uçlarını düzelttik, ön lastik olarak denk getirdik, sıra sonunda ön lastik olarak denk getirdik. İkinci sıraya geçtik, ikinci sırada ilik açtık, üçüncü sırada yine önden arkadan alarak örmeye devam edeceğim. Buradaki yine ilik açma yerine geldiğinizde bir üst sırada önden aldığınız trabzan önden alıyorsunuz. Buradaki bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıp geçiyorsunuz. O zaten arka lastik olarak görünecek. Burada da aynı o şekilde bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Orası arka lastik olarak görünecek. Üçüncü sırayı da o şekilde geçtiniz. Sıra sonuna kadar geldiniz. Sıra sonunda yine üçüncü zincirin içine kaydırıyorsunuz. Sonrasında artık kaç sıra örmek istiyorsanız yine sıra sonunda üçüncü zincirin içine kaydırıyorsunuz. 3 zincir çekip önden arkadan almaya devam ediyorsunuz. Ben bunu 4 sıra yapacağım. Siz kendiniz artık ne kadar örmek istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Enseyi çok daraltmamaya çalışın. Ben 3 sırada da köşede 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapacağım. Artık son sırada, 4. sırada köşeye 1 tane ikili trabzan, araya 1 zincir, 1 tane ikili trabzan yapacağım. O da son sıram olduğu için. Benim elim gevşek olduğu için ben bunu böyle yapıyorum. Siz istiyorsanız son sırada da 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzanla bitirebilirsiniz. Son sırada da böyle düzgün bir görüntü olsun diye ben 1 tane ikili trabzan, araya 1 zincir, 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Siz de şimdi ilik açma sırasını bitirdiniz. Üstüne bir sıra daha ördünüz. İlik yerlerine bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Sonrasında istediğiniz kadar lastik sırasını ördünüz. Tamam, artık bu bana yeterli dediğiniz noktada beraber son sıraya geçelim. Siz de son sırada benim gibi etek ucuna bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapın. Bedende lastik örmede artık son sıraya geldim. Burası bizim ikili trabzan geçtiğimiz yer. Üzerine bir sıra normal lastiğimizi ördük. İkinci sırada ilmek açmıştık. Üçüncü sırayı ördüm, üzerine bir zincirlik yerlere bir tane ikili trabzan yapıyoruz. O da zaten arka lastik olarak kalmış oluyor. 3 sıra bu şekilde ördüm. Artık 4. sırada ne yapıyorum? Köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözüme daha hoş görünüyor. Aradaki boşluk daha az oluyor. O yüzden bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde dolandım. Diğer etek ucunu beraber yapalım. Köşeye kadar geldim yine. Etek ucuna kadar geldim. Artık son sırada olduğum için ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine önden arkadan örmeye devam ediyorum. Artık bu bizim son sıramız. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. Sonra kola geçeceğiz ve hırkamızı artık bitireceğiz. Lastik görünümüzde, etek ucunda bu şekilde. Sıra sonuna kadar gelelim, düzgün bitişimizi artık yapalım. Sıra sonuna kadar geldik. Artık en son önden aldığım trabzanı da ön lastik olarak ördüm. Sıra sonunda yeteri kadar ip bırakıyorum ve kesiyorum. Artık düzgün bir bitişle bedendeki lastik bölümünü bitiriyoruz. Yeteri kadar ip bırakıp kestik. Düzgün bitişten kastım yine bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Trabzan tepeleri görüyorsunuz, V harf şeklinde görünüyor. Zincir tepeleri de, trabzan tepeleri de V harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Bir kanadı örgünün ön yüzünde, güzel yüzünde, bir tane kanadı arka yüzünde. Biz şimdi bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Bir üst sıraya çıkarken 3 zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. İlk yaptığım, önden ördüğüm trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Örgünün arkasından giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. Tüm trabzan tepesini aldım. İpi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. Burada da en son yaptığım ön lastik var. Biterken yaptığım ön lastik var. Onu da sadece arka kanadına giriyorum. Örgünün arkasındaki kanada giriyorum. İpi aldım. Yine örgünün arkasına çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de çektiğimiz 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü böylece eşitlemiş olduk. Bu özellikle motifleri yaparken, karşılıklı birleştirirken çok önemli. Bitişlerde de bu şekilde düzgün görünüm için önemli.
Ben videoyu düzenlediğim için günlere bölüyorum. Bunu da 3-4 gün sonrasından çekiyorum. Hasta olduğum için sesim biraz tırtıklı gelebilir. Kusura bakmayın. En son trabzan tepesini oluşturduk. Burada arkada artık ipimi gizleyeceğim. Gizlerken yapacağım şey de ipi çok fazla çekiştirip buradaki trabzan tepesini daraltmamak. Burada yine bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonra dışarıda kalan ipimi gizliyorum. İpi gizledikten sonra kola geçeceğiz. Kolu da bitirip artık örgümüze ne kadar ip gitti, kaç gram ip kullandık, enini boyunu öğreneceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Yeteri kadar ipimi gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum ve bedendeki lastik örme işlemini bitiriyorum. Ben 4 sıra yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Son sıraya gelince köşeye bir tane ikili trabzan, araya bir zincir ve bir tane ikili trabzan yapacaksınız. Herhangi bir düzleştirme işlemi yapmadım. Şu an lastik de kasılmış halde görünüyor. Videonun sonunda beraber düzelteceğiz. Bana örgü örerken de YouTube'dan hala sorular gelmeye devam ediyor. Diğer altıgen hırkalarda da örgülerde de anlattığımda kasma oluyor diyor. Ben videonun içerisinde gösteriyorum ama atlanarak izlendiği için oralar çok dikkat çekmiyor. Bunda da yine elimle nasıl düzleştirdiğimi göstereceğim. Lütfen ütü değdirmeyin. Şimdi artık kola geçebiliriz. Ben bir tane kolu size anlatabilmek için yapmıştım. Şimdi onun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafta da aynı şekilde yapacağız. Biz kolda 3 tane motif kullanmıştık boyda. Benim motiflerim 12 santim, toplam 36 santim kadar oldu. Yaklaşık 36 santim kadar zaten kolumuz var. Yetişkinler için koltuk altından bileğe kadar 43-44 santimlik bir ölçü gerekiyor. Dikkat edin, yine kolda dediğim gibi en az 43-44 santim. Biz şimdi 44 santim yaptık diye orada örmeyi bırakmıyoruz. Üzerimize geçiriyoruz. Tamam dediğimiz noktada artık burada bileğimizde istediğimiz yere geldiyse o zaman artık örmeyi bırakıyoruz. Burada da tamam dediğimiz noktaya kadar lastiği öreceğiz. En son sırada artık sık iğne geçip örgümüzü bitireceğiz. Diyelim ki sizin motifleriniz 11 santimdi. 11, 11, 11, 13. Sizin 44 santime ulaşmanız gerekiyor. Geri kalan kısmı lastik kısmıyla 44 santime ulaştırabilirsiniz. Sonrasında yine üzerinize denersiniz ve tamam dediğiniz noktada bitirirsiniz. Ben koltuk altından bileğe kadar 45 santim ördüm. Burada 36 santimde zaten benim motiflerim bitmişti. Sonrasında 9 santimlik de lastik bölümü ördüm. Yani sizin buradaki lastik kısmınız, öreceğiniz lastik kısmı buradaki ölçünüze bağlı. Sizinki mesela 40 santim gelmiştir buraya kadar. O zaman siz de 4-5 santimlik bir lastik örebilirsiniz. Motifiniz büyüktür. 14 santimlik bir motif yapmışsınızdır. Buraya 2-3 santimlik bir tane lastik gerekiyorsa o zaman siz de daraltma yapmazsınız. Bu şekilde düz bir şekilde örersiniz. Bedende yaptığımız gibi düz bir şekilde örersiniz. Buradaki mesafeniz çok az kaldıysa herhangi bir daraltma yapmayın. Düz şekilde örün. Öyle daha güzel görünecektir. Ağzı açık olur. Mesafeniz uzunsa benimki gibi daraltma yapabilirsiniz. Yani bu aşamada sizden istediğim şey koltuk altından buraya kadar son motifinize kadar ölçüyorsunuz. Ne kadar geldiyse geri kalan kısmı artık lastik olarak örüyorsunuz. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Daha anlaşılır olacak. Burada bileğe kadar gelmiştik. Sonrasında ipimi koparmamıştım. İpini koparanlar da yine aynı ilmek yapacaklar. Ördüğümüz yerden örmeye başlayacaklar. Koltuk altına denk gelen bir yerden örmeye başlıyorsunuz. Bu aşamaya kadar tüm örgüyü 3,5 milimle örmüştük. Bilek kısmını, lastik kısmını 3 milimle öreceğim. Yarım milim küçülteceğim. Bileğimize oturabilmesi için, bileğimizin içinde dönmemesi için yarım milim daha küçükle öreceğim. Sizin elinizde daha küçük bir tığ numarası yoksa yine ördüğünüz numarayla daha sıkı sıkı örerseniz siz de bileği kavrayan bir lastik elde edebilirsiniz. Ama imkanınız varsa yarım milim daha küçük bir tığ numarasıyla örmeye çalışın. Şimdi 3 milimle öreceğiz. Diğer tarafta ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum. Öncelikle ben burada bir sıra daha üçlü gruplardan geçtim. Kol ağzından. Direkt ikili trabzanlar yapmadım. Önce bir sıra üçlü gruplarla geçtim. Aynı motif ördüğüm gibi yaptım. Burada kalmıştık. İlk trabzanın tepesine kaydırmıştık. İkincinin tepesine kaydırıyorum. Üçüncünün tepesine kaydırıyorum ve boşluğa kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı yere
2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yine her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kol ağzında bu şekilde bir sıra üçlü grup geçtim. Sonrasında üzerine ikili trabzan ördüm. Sizin mesafeniz azsa istiyorsanız bu üçlü grupları örmeyin. Bedende yaptığımız gibi buradaki ikili trabzanların tepesinden ikili trabzan çıkartın. Buradaki birleşim yerlerine de yine ikili trabzan yaparsınız. Ben kolu bir sıra daha uzatmış oldum yani. Bir tane birleşim yerini göstereceğim. Sonra sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada birleşim yerine geliyorum. İki köşenin birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine bu aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Birleşim yerinde ne buradaki köşeye yapıyoruz ne de buradaki köşeye yapıyoruz. İki köşenin birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tüm kol ağzını bu şekilde dolaşalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Buradan örmeye başlamıştık. Tüm kol ağzını dolandık. Sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda da birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve başta 3 zincir çekmiştim. 3. zincirin içine giriyorum ve harfinin içine giriyorum. Kaydırıyorum. Bir sıra daha üçlü gruplarla boyunu uzatmış oldum ve üst sırada da ikili trabzan çıkartırken daha rahat edeceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sıra ikili trabzan yapacağız. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü gruplarla bir sıra dolandığımız için baştan sona sadece ikili trabzanlar var aşağıda. Sıra sonuna kadar her bir ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonrasında artık daraltmayla mı yapmak isterseniz, düz mü yapmak isterseniz ona karar vereceksiniz. Düzü zaten bedende geçmiştik. Bir sıra bir önden bir arkadan almıştık. Düz yapmak isteyenler o şekilde yapacak. Daraltma yapmak isteyenler benimle beraber daraltma yapacaklar. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla geldim. En son buradaki ilk yaptığımız 3 zincir var. 3. zincirin içine giriyorum ve kaydırıyorum. Yine ikili trabzan sırasını bitirdik. Bir üst sırada artık lastik örme işlemine geçeceğiz. Daraltma yapmak istemeyenler ne yapacak? 3 tane zincir çekiyorsunuz. 1, 2, 3 zincir çekiyorsunuz. Bedende olduğu gibi bir önden alıyorsunuz, bir arkadan alıyorsunuz. Bir önden alıyorsunuz, bir arkadan alıyorsunuz. Kol açıklığı böyle olsun, ben daraltmak istemiyorum diyenler bu şekilde devam edebilirler. Düz örecekseniz sizin tığınızı küçültmenize de gerek yok. Daraltma yapacaklar, yarım milim daha küçük tığ kullanırlarsa daha rahat ederler. Şimdi biz daraltma yapacağız. Bu daraltmayı da sadece bir sırada yapıyoruz. Sonra üzerine istediğimiz kadar artık kendi yeterli kol uzunluğumuza ulaşana kadar bir önden bir arkadan alarak lastik örüyoruz. Lastik örmek için yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan ve arka lastik kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Daraltma yaparken ne yapıyoruz? 2 tane önden 2 tane arkadan alıyoruz. Yani 2 trabzanı teke düşürmüş oluyoruz. 2 trabzanı önden aldım. İkili trabzan yaptım. 2 tane trabzanı arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. 2 önden aldım. İkili trabzan yaptım. 2 tane arkadan aldım. İkili trabzan yaptım. Yani 2 önden 2 arkadan alarak devam ediyoruz. 2 trabzanı aldım. Önden örüyorum. 2 trabzanı aldım. Arkadan örüyorum. Bu şekilde kol ağzındaki trabzan sayısını yarıya düşürmüş oluyoruz. 2 önden 2 arkadan alarak bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz.
Görüntüsü de bu şekilde. Sıra sonuna kadar 2 önden 2 arkadan alıp gelelim. Sıra sonunda ilk 3 zincirin tepesine kaydırdığımızda daraltmayı daha net görebileceksiniz. Sıra sonuna kadar 2 önden 2 arkadan alarak geldim. En son 2 tanesini önden aldım. Bir tane trabzan kaldı. Zaten 2 tane arkadan almam gerekiyordu. Onlar da 2 tane arkadan aldığım trabzan olarak kalacak. Ama siz sıra sonuna kadar geldiniz. Burada bir tane trabzan kalmadı. Sorun değil. Yine 2 tane önden aldınız. En son buradaki 3. zincirin içine kaydırıyorsunuz ve bu daraltma sırasını bitiriyorsunuz. Burada trabzan kalıp kalmaması önemli değil. Şimdi daraltma yaptığımız haliyle göstermek istiyorum. Daraltma yaptığımızda bu şekilde trabzan sayımız yarıya inmiş oldu. Artık üzerine istediğimiz sıra sayısı kadar bir önden bir arkadan alarak örebiliriz. Başlangıcını göstereceğim zaten. Düz örmeyi biliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Ne yapıyoruz? Önde olanı önden alıp örüyoruz. Arkada olanı arkadan alıp örüyoruz. Önde olanı önden aldım ördüm. Arkada olanı arkadan aldım ördüm. Aynı bedende yaptığımız işlemi yapıyoruz. Sadece bir sırada daraltmamız var. Onun üzerine istediğimiz kadar artık üzerimize deneyeceğiz. Tamam dediğimiz noktaya kadar bir önden bir arkadan alarak lastik örüyoruz. Ben bunu kaç sıra yapmışım? Burası bir sıra üçlü grup örmüştük. Orası üzerine bir sıra ikili trabzan geçtik. Burası bizim daraltma sıramız. Daraltmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra lastik örmüşüm bir önden bir arkadan alarak. Tamam dediğim noktada da artık bir sıra sık iğne geçmişim. Yani ben daraltma yaptıktan sonra 10 sıra bir önden bir arkadan alarak öreceğim. Tamam dediğim noktada artık sık iğnemi geçeceğim. Siz de lastiğinizi istediğiniz kadar örüyorsunuz, üzerinize geçiriyorsunuz. Tamam dediğiniz noktada artık beraber kol ağzından sık iğne geçmeye başlayalım. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım ve hırkamızı bitirelim. Kaç gram olduğunu, ne kadar ip gittiğini görelim. Bu şekilde. Sıra sonuna geliyorum. 3. zincirin içine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Önden arkadan almaya devam ediyorum. Bunu 10 sıra kadar yapıyorum. Bu kolda da diğerinde olduğu gibi 10 sıra lastik örerek kolumu tamamladım. Artık tamam dediğim noktada, benim istediğim yere geldiği noktada örmeyi bırakıyorum ve sık iğne ile bitiriyorum. Siz bir kolda yapıyorsunuz. Diğerinde kaç sıra ördüyseniz aynı şekilde yapıyorsunuz. İki tarafta da aynı sıra sayısında olmalı. Birini ördünüz, birinde kaç sıra ördüyseniz diğerinde de o kadar örüyorsunuz. Benim burada artık saymama gerek yok, ölçmeye gerek yok. Ben burada 10 sıra bir önden bir arkadan alarak örmüştüm. Burada da aynı şekilde ilerledim. Siz de sıra sonuna kadar geldiniz. Kendinize de yapıyorsanız, çocuğunuzla da yapıyorsanız bileğinizle kontrol ettiniz, üzerinize giydiniz. Ben de en son üzerime giymiştim. Artık sık iğne geçmeye başlayabiliriz. Sık iğne geçmemizin amacı da buradaki bu yayvan görüntüyü yok etmek. Lastiğin son sırasında artık en son ön lastiği de ördüm. Buradaki 3 zincir bırakıyorum. İlk yaptığım önden aldığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Zincirde geçmiş oluyorum böylece. Artık sık iğne örmeye başlayacağız. Sık iğne örmek için bir zincir çekiyorum ve aynı battığım yere sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmak için tığın başına dolamıyoruz. Kaydırdığım tepeye giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Tüm kol ağzını bu şekilde sık iğnelerle dolanıyorum. Eliniz çok sıkıysa sıkı sıkı yapmayın lütfen. Kol ağzını çok da daraltmayın, bileğiniz girmeyecek kadar. Aynı ördüğüm ayarda sık iğnelerimi yapıyorum. Tepeye giriyorum, 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Tepeye giriyorum, 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Tepeye giriyorum, 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Bu şekilde kol ağzındaki yayvan görüntü de yok olmuş oluyor. Eli çok gevşek olup bedende böyle yayvan duran, görüntüsünü sevmediğiniz bir görüntü varsa beden lastiğinde de bir sıra sık iğne geçebilirsiniz. O görüntüyü toplayabilirsiniz. Ama genelde insanların eli sık oluyor. Oradaki kasmaları biraz sonra beraber düzelteceğiz.
Hızlıca sıra sonuna kadar geliyorum. Buradaki son ön lastiğin üzerine de bir tane sık iğne yaptım. İpimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Bedende olduğu gibi düzgün bir bitişle bitireceğiz. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız. Sık iğnelerin tepesi de yine V harfi şeklinde görünüyor. Aynı bedende yaptığımız gibi. Buradaki ördüğümüz zinciri bırakıyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Zinciri atlıyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Tüm tepeye girdim. İpi aldım. Örgünün arkasına çektim. Burada da son yaptığım sık iğne var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Yine tepeyi çok daraltmadan ipimi arkada gizliyorum. Tepeniz daralırsa tepeye girersiniz, bu şekilde tepeyi açabilirsiniz. Bir zincirle sabitleyeceğim ve ipimi yeteri kadar gizleyip keseceğim. Artık son halini beraber görelim. Artık hırkamız bitti. Şu an ördüğüm haliyle, yani elimin altına kıvrıştığı haliyle duruyor. Beraber şimdi onu sizinle düzelteceğiz. Hırkamız şu an bu halde. Trabzan tepelerini açarak örgümüzü düzeltiyoruz. Görüyorsunuz, sadece 1-2 hareketle, el hareketiyle örgümüzü düzeltmiş olduk. Zaten motifleri örerken elimizle düzleştirdik. Birleştirdiğimizde elimizle düzleştirdik. Düzleştirdiğimiz halde örerken bozulabilir, kıvrışabilir. Ne yapacağız? Yine elimizle bu şekilde düzleştireceğiz. Uzaktan buhar verebilirsiniz. Ütüye asla değdirmiyoruz. Elinizle düzleştirmeniz yeterli gelecektir. Şimdi enine boyuna bakalım. Kaç gram ip kullandığımıza bakalım. En son kendi üzerimde göstereyim. Sonrasında mankenin üzerindeki fotoğraflarını görebilirsiniz. Motiflerim 12 santimdi. Eni yaklaşık 59-60 santim olmuş. Boyu 52 santim. Koltuk altından bileğe kadar da 45 santim. Üzerimize denemeden zaten bileğimizi bitirmiyorduk. Ben size yumak sayısı da vereceğim. Şimdi toplam kaç gram gitmiş? Belki tek renk yapmak isteyenler olabilir. Şimdi kaç gram gittiğini de görelim. Ben bu tartıyı da size daha doğru bilgi verebilmek için, gram olarak söylemek için almıştım. Normal mutfak terazisi. Örgü yere temas etmesin, doğru ölçebilelim diye üzerine temiz bir kap koyuyorum. Kabın da arasına alıyorum. Artık örgümüzü yerleştirebiliriz. 847 gram. Tekrar bakalım. Yine 847 gram. Yaklaşık 850 gram kadar ip kullanmışım. Alize Cotton Gold'larla düşünürseniz 8,5 yumak kadar ip kullanmışım. Yarn arşinsi olarak düşünürseniz de 17-18 yumak kadar ip kullanmışım. Çünkü biri 50 gram, biri 100 gram. Şimdi size tam yumak sayısı söylemek istiyorum. En son yumaklardan 20-30 gram kadar arttı. 4 yumak Alize Cotton Gold 599 taş rengi kullandım. 4 yumak Alize Cotton Gold 279 numara gece mavisi kullandım. Ve 4 yumak Yarn Jeans'in 52 numara yeşil rengini kullandım. Koyu yeşil rengini kullandım. Yeşil renkten artmıyor. Hatta eliniz gevşekse daha fazla bile alabilirsiniz bu ölçülerde. Ama buradaki renkten ve buradaki renkten 20-30 gram kadar artıyor. Hırkayı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bekleyen arkadaşlar vardı. Sizin istediğiniz örgülere göre devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hırkanın üzerimdeki duruşunu da göstermek istiyorum. Benim kendi beden genişliğim genelde 53 santim kadar yapıyorum. Bu 60 santim. Benim bedenim de duruşuna bakmayın lütfen. Bana bir beden büyük. Sadece nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.